Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya yetiştirmede dikkat etmemiz gereken püf noktalardan ve özellikle artık havaların çok sıcak olması ve yakıcı sıcaklıklardan dolayı çiçeklerimizde meydana gelen solmalar karşısında nasıl canlandırabiliriz? Bununla ilgili size evde beraber bir vitamin hazırlayacağız. Sardunyalarımı gördüğünüz gibi gayet güzeller ve çiçekliler. Yazın sardunyalarımızın bu şekilde canlı çiçekli olması için dikkat etmemiz gereken püf noktalardan da size bahsetmek istiyorum. Özellikle şu anda güneşin çok yakıcı bir zamanı olduğu için eğer sardunyalarınızı direkt güneşe koyarsanız sabahtan akşama kadar sardunyalarınızın çiçeklerinde, yapraklarında özellikle sararmalar ve dökülmeler göreceksinizdir. Eğer bu durum ile karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka sardunyalarınızı Ağustos sıcağında konumunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Ya sabah güneşini alan bir yere ya da ikindi güneşini alan bir yere koyabilirsiniz. Fakat direkt öğlen güneşini alan yakıcı bir sıcaklığa koyarsanız çiçekleri solacaktır ve özellikle yapraklarında sararmalar olacaktır. O yüzden direkt güneş ışığına kesinlikle Ağustos ayında koymayın. Haziran ayında bu durumla karşılaşmıyoruz. Fakat Temmuz'un sonlarına doğru özellikle bu yakıcı sıcaklıklar maalesef çiçeklerimize yarar yerine zarar verebiliyor. Çiçeklerinizin bu şekilde canlı olmasının birinci püf noktası bu. İkinci nokta ise sardunyalarımız çok fazla yaprak verip fakat çiçek açmayabiliyorlar, tomurcuğa dönmüyorlar. Bunun için ise yapılması gereken en önemli ikinci püf nokta budama işlemi. Daha önceki videolarımda buna değinmiştim. Fakat yazın özellikle sardunyalarımız daha fazla yaprak veriyorlar. Mutlaka alttaki bakın bu şekilde alttaki yaşlı olan, sararan, solan yaprakları mutlaka koparın. Çünkü sardunya çiçeği eğer çok fazla yaprağı varsa gücünü daha çok yaprağa veriyor ve çiçeğe çok fazla dönüşmüyor. O yüzden sardunyanın gücünü almaması için sizlere tavsiyem mutlaka budama işlemini haftada bir kontrol ederek sararan, özellikle solan ve yaşlı olan yaprakları koparırsanız böylelikle sardunyalarınız daha da çok canlı olacaklardır ve daha da çok çiçek açmaya başlayacaklardır. Bunlar benim kendi tecrübelerim sonucunda elde ettiğim bilgiler ve sizlerle de özellikle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü sonuç aldım. Her bilgi sizin de faydalanmanızı istiyorum. Ve özellikle sardunyalarda bakın daha önce sulama işleminden de bahsetmiştik. Kesinlikle sardunyalarınızı yazın özellikle bu sıcak havalarda susuz bırakmayın. Çünkü sardunyalar susuz kaldıkça daha çok sararmaya ve çiçek açmamaya başlarlar. O yüzden belirli aralıklarla mutlaka toprağının nemli olması gerekiyor. Bu çiçek kesinlikle nemi seven, suyu seven bir çiçek. Tabii ki aşırı da sulama yapmıyoruz. Sadece nemli olması yeterlidir. Bunu zaten toprağına baktıkça da anlayabilirsiniz. Diğer önemli, bakın elimde şu anda budadığım yapraklar bu kadar. Diğer önemli son püf noktaya geçmek istiyorum. Mutlaka her çiçekte olduğu gibi sardunyalarda da kendiniz sıvı bitki besinleri yapabilirsiniz. Özellikle sarımsak benim bütün çiçeklerimde kullandığım ve gerçekten içerisindeki birçok vitaminler sayesinde çiçeklere bol bol canlılık katan, bol bol çiçek açmasına yardımcı olan bir doğal sıvı bitki besini olmasına yardımcı oluyor. Özellikle şu anda yaz ayında olduğumuz için sineklenme, böceklenme ya da hastalıklar meydana gelebiliyor. Sardunyalarda da bu tür noktalarla karşılaşmamak için sizlere mutlaka tavsiye ederim sarımsağı. Şimdi sıvı bitki besinini nasıl hazırlayacağımı da sizlere göstermek istiyorum. Bunun için tabii ki 3 diş sarımsak bizim için yeterli. Sizler de 3 diş sarımsak kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsağı bakın özellikle soyup küçük küçük parçalara ayıracağım. Çünkü sarımsağı küçük parçalara ayırdığınız zaman daha hızlı bir şekilde vitaminleri suya geçiyor. Ve ben bunu sadece bir gece bekleteceğim. Bütün vitaminlerimi bir gece bekletiyorum. Çünkü aşırı beklettiğiniz zaman suyu sirkeleşebiliyor ve diğer maalesef havalar da sıcak olduğu için sineklenme, böceklenme yapabiliyor. Çünkü bunlar doğal sıvı bitki besinleri. Kesinlikle bir geceden fazla bekletmeyin. Bakın bu şekilde kabuklarını da içine koydum ve kavanozun içerisine yeteri kadar suyu koydum. Şimdi kapağını kapatıp bir gece dinlendireceğim. Bir gece dinlenen
Sarımsaklı suyumuzu şimdi süzüyorum. Özellikle sarımsak tanelerinin çiçek üzerine gelmemesine dikkat edin. Sadece suyu bizim için gerekli. Zaten bir gece bekleyince birçok vitamini suya geçmiş olacak. Bu da çiçeğimizin canlanması için yeterli olacaktır. Bu sarımsaklı suyu 2 haftada bir kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok fazla kullanmayın. Hiçbir sıvı bitki besini 15 günden daha erken, yani ayda bir ya da 15 günde bir kullanmanız yeterlidir. Daha fazla sık kullanımlarda yarar yerine zarar verebilir. Bu bütün sıvı bitki besinleri için geçerlidir. Bakın gördüğünüz gibi yani yarım su bardağı kadar her bir saksıya veriyorum. Bu şekilde su ihtiyaçlarını da almış olacaklar. Tabi arada susadıkça da mutlaka normal çeşme suyunu da veriyoruz. Bunu da mutlaka unutmayalım. Umarım bu videomda sizler için faydalı olmuştur. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeniler yaparak bana destek olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve böyle videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınızı yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.